Yok, bu kesinlikle benim hayatımda gördüğüm en ilginç cami. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya, Çin mimarisiyle yapılmış bir cami. Burası Tang Hanedanlığı tarafından 8. yüzyılda bölgedeki Hui Müslümanları ve tüccarlar için yaptırılıyor. Bu da yine hayatımda gördüğüm en ilginç minare olabilir. İsmi gibi de gerçekten ulu bir cami arkadaşlar. Şöyle bir kapıdan geçiyorsunuz. Burada ilk defa Arapçayı görüyorsunuz. İleride şadırvan var. Karagöz Hacivat'ı kim buldu tartışmasına yeni bir rakip. Yeni bir rakip değil aslında. Burada da yine bir süsleme ve yeni yıla hazırlık çılgınlığı var arkadaşlar. Gündüz surlara çıkarsanız böyle bisiklet binebilirsiniz arkadaşlar. Günaydınlar, günaydınlar. Xi'an'da kaldığım mahalleyi gösterirken birazcık Xi'an hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Böyle bir mahallede kalıyorum, surlar içinde kalıyor. Şimdi Xi'an 13 hanedanla başkentlik yapmış çok özel bir şehir. Buraya gelmeden Çin'i, özellikle de eski Çin'i anlamak pek mümkün değil. Şehrin her tarafı tarih kokuyor. Ya yakın tarih ya da antik Çin tarihi. Şehir komple dün de bahsettiğim gibi surlarla çevrili. En azından eski şehir tarafı. 14 kilometrelik bir sur var. İpek yolu, tarihi İpek yolu buradan başlıyor. Bu sebeple de çok fazla insan gelip gitmiş buraya. İşte Tatar tüccarlar gelip gitmiş vesaire. Hui Müslümanları var burada. Çinliler etnik köken olarak fakat Müslümanlar. Onların mahallelerini görmeye gidiyorum bugün. Zaten bir esnaf ziyareti yapmıştım fakat onu videoya almamıştım. Bugün direkt olarak o mahalleyi gezeceğim, camilerine gideceğim. Sizlere de bunları aktaracağım. Görüşmek üzere. Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Müslüman Mahallesi'ne geldik. Burada Xi'an'ın Çan Kulesi büyük bir heybetle bizi karşılıyor. İçeriye doğru geçiyoruz. Sıralanmış tezgahlar, renkli caddeler ve daha sonradan da cami bizi karşılayacak. Gezimize Müslüman Mahallesi'nin ara sokaklarından başladık. Burada genelde yiyecek içecek değil, biraz daha hediyelik eşya, öteberi satılıyor. Camiye de az kaldı zaten gelmemize. Bakalım gerçekten şaşıracak mıyız? Evet, tarihi Xi'an Camii'ne geldik. Xi'an Ulu Camii'ne geldik. Şuradan bilet alınıyor. 15 yuan. Yani 1,8 euro diyebiliriz. Uygun bir fiyatı var girişin. Böyle de bir bileti var arkadaşlar. Yüksek sezonda 20 euro, 20 yuan. Düşük sezonda 15 yuan. Yok, bu kesinlikle benim hayatımda gördüğüm en ilginç cami. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya, Çin mimarisiyle yapılmış bir cami. Ve Çin kaligrafisinden de burada bolca faydalanılmış. Şimdi buranın cami olduğuna normal şartlarda kim inanır tabelasında yazmıyorsa.
Şu işlemelerin muazzamlığına bakar mısınız? Gerçekten çıldırmalık bir güzelliği var. Buradan giriş yapıyorsunuz. Burası Tang Hanedanlığı tarafından 8. yüzyılda bölgedeki Hui Müslümanları ve tüccarlar için yaptırılıyor. O zamandan bu zamana kadar da günümüze kadar da geliyor. Şu anda aktif bu arada. Namaz saatlerinde gelip burada namaz kılınabiliyor, hala ibadet edilebiliyor. Onun haricinde bölgedeki Müslümanlar burada toplanabiliyorlar dönem dönem. Bu da yine hayatımda gördüğüm en ilginç minare olabilir. Ama çok hoşuma gitti. İsmi gibi de gerçekten ulu bir cami arkadaşlar. Şöyle bir kapıdan geçiyorsunuz. Burada ilk defa Arapçayı görüyorsunuz. İleride şadırvan var. Biz de bu kapıdan geçerek şadırvana ulaşalım. Bu bölümde de Arap kaligrafisiyle Çin kaligrafisinden aynı anda faydalandıkları bölümler var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fakat içerisi ahşap, inanılmaz güzel. Buranın ne bölümü olduğu yazmıyor ama göstermek istedim size arkadaşlar. Yine sanatlarını konuşturmuşlar. Hemen karşısında da şöyle Mekke'nin silüetini görebiliyorsunuz. Bahçesi de çok temiz, çok özen gösterilmiş belli. Şöyle bahçeyi de göstereyim. Tabii ziyaretçilere açık olduğu için epey kalabalık, pazar günü bugün. Evet, nihayet de ibadet alanına geçiş yapıyoruz. İçerisi maalesef ziyarete kapalı arkadaşlar. Namaz saatine mi denk geldik o sebeple mi? Yoksa her zaman mı kapalı bilmiyorum. Sadece Çince anlaşabiliyorsunuz insanlarla. Ama muazzam değil mi? Yani gerçekten Xi'an'a gelirseniz mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer. İçeri giremiyoruz ama buradaki güzel ayrıntıları sizlerle paylaşayım. İşlemeler, Çin ve Arap kaligrafisi. İbadet edenler buradan geçerek namazlarını kılıyorlar. Bakın burada da kim bilir kaç yüzyıllık Arapça yazıtlar var. Onları da yine caminin avlusunda görebiliyorsunuz. Burası ne odası yazmıyor arkadaşlar ama tasarımına ve gösterilen özene bakılırsa herhalde çok önemli kimseler oturuyor burada. Bu arada hayatımdaki en ilginç kombinasyon olabilir. Arap-Çin veya Çin-İslam kombinasyonu. Caminin çıkışında da böyle bir hediyelik eşya dükkanı var. Bir arada satılan şeylerin uyumsuzluğu inanılmaz ama çok tatlı. Bakın burada panda chopstickleri var. Karagöz Hacivat'ı kim buldu tartışmasına
Yeni bir rakip. Yeni bir rakip değil aslında. İlk baştan beri Çin'de vardı diye biliyorum. Eğer tarih bilgilerim beni yanıltmıyorsa. Ama bize daha yakın oldukları için genelde Yunanlarla böyle bir çekişmemiz, hatta didişmemiz olmuştu. Çin'de de bu gölge oyunları var. Karagöz Hacivat var. Çok uzun zamandan beri. Abi şu mermerlere Çince isim yazıyor. İsim kitabından da benim ismimi bulduk ilginç şekilde. Ve benim ismimi yazıyor. Bakalım ne çıkacak. Şurada benim Çince ismim. Ve şu anda abi elleriyle kazıyacak bunu. 我标准穿衣服的穿大牌嘛，然后旁边一看，没有抄。Bu şekilde kendi adımla mührüm olmuş oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz daha zoom yapalım. Eğer abi beni yemiyorsa benim Çince isim buymuş arkadaşlar. Böyle bir mührümüz olmuş oldu. Yiyorsa da canı sağ olsun ya. Şu anda surların doğu kapısındayız arkadaşlar. Biraz dinlenecektim aslında ama dayanamadım. Çünkü seyahate çıktığım zaman sürekli bir şeyler kaybedecekmişim gezmezsem gibi, ki muhtemelen de öyle. O yüzden buraya geldim, bir de sabah görelim surları diye. Burada da yine bir süsleme ve yeni yıla hazırlık çılgınlığı var arkadaşlar. Gündüz surlara çıkarsanız böyle bisiklet binebilirsiniz arkadaşlar. Geceyle kıyaslandığı zaman çok daha ferah, çok daha rahat. Ben şimdi surların bir yarısını 7 kilometre yürümeyi düşünüyorum. Surların kuzeybatı ucuna geldim. Burada bir Budist tapınağı var. İbadete giden ve ibadetten çıkan insanları izliyorum şu anda. Şu tarafa doğru dönecek olursak yine surların kuzeye doğru uzanan tarafını ve en yukarıda da toplu konutları görebilirsiniz. Yani yeni, eski ve daha da eskiyi aynı karede görme imkanınız var. Bu şekilde.